Peygamber dendiğinde aklınıza ilk ne geliyor? Böyle bulutların üzerinde süzülen, elinde sihirli değneğiyle her şeyi bir anda düzelten doğaüstü süper kahramanlar mı? Dürüst olalım, çoğumuzun aklına gelen imaj bu. Ama bugün bu mitleri tamamen bir kenara bırakıyoruz. Bu incelememizde peygamberlik kurumunun o muazzam, çoğu zaman acı dolu ve kesinlikle çok yanlış anlaşılan sosyolojik arka planını deşifre edeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Sahi gerçekten de dokunduğunu altına çeviren, her derde deva mucizevi varlıklar mıydı bu insanlar? Yoksa hayatın tam göbeğinde sizin benim gibi acı çeken, yorulan ve aklımızın ucundan bile geçmeyecek kadar ağır bir psikolojik yükü omuzlayan elçiler miydi? Tarihsel kaynaklara baktığımızda aslında çok net bir tablo görüyoruz. Onlar olayları böyle fil dişi kulesinden izleyen pasif bilgeler falan değildi. Tam tersine çamurun, terin ve toplumsal mücadelenin tam ortasında çabalayan aktif reformculardı. Birinci bölüm. Peygamberliğin işleyişi. Nebi ve Resul arasındaki fark. Şimdi bu işleyişi anlamak için önce Nebi ve Resul kelimelerini birbirinden ayırmamız şart. Yani ikisi tam olarak aynı şey değil. Şöyle düşünün, Nebi tıpkı içsel bir kalp atışı gibi o ilahi ilhamı, vahyi kendi iç dünyasında almayı ifade ediyor. Bir nevi ilahi frekansı alıcı olmak diyebiliriz buna. Resul olmak ise bambaşka bir boyut. O ağır mesajı sırtlayıp, o meşakkatli, engebeli ve inanın bana çoğu zaman çok tehlikeli olan dış dünyaya doğru yola çıkmak demek. Yani bir mesajı içsel olarak almak, diğeri ise o tonlarca ağırlıktaki yükü sırtlanıp, yorulmadan topluma doğru yürümek. Bir elçinin iş tanımına bakarsak, göklerden sihirli nesneler indirmek veya panayır illüzyonları yapmak gibi bir şey kesinlikle görmüyoruz. Aslında bütün mesaileri şu 4 temel iletişim üzerine kurulu. Birincisi tebliğ, yani ilahi mesajı tek bir harfine bile dokunmadan olduğu gibi iletmek. İkincisi tebyin, bu mesajı alıp bizim aklımıza yatkın, anlaşılır hale getirmek. Üçüncüsü tebşir, yani erdemli davranışların sonucunda o güzel iyilikleri müjdelemek. Ve dördüncüsü inzar, ki bence en zorlarından biri, toplumu çürümeye, adaletsizliğe ve yozlaşmaya karşı açıkça hatta bazen sertçe uyarmak. Tebliğ konusuna biraz daha yakından bakalım. Çünkü buradaki kritik nokta gerçekten çok çarpıcı. Tebliğ makamındaki bir peygamber aslında tamamen şeffaf bir kanal gibidir. Düşünsenize, karşısında acımasız bir statüko var, devasa bir baskı var ama o kendi korkuları veya endişeleri yüzünden kelimeleri bir milim bile esnetemiyor. Görevi, hakikati tek bir virgülünü dahi değiştirmeden tüm çıplaklığıyla ortaya koymak. İşte bu mutlak itaat ve sıfır esneme payı bir insanın üzerinde inanılmaz bir içsel gerilim yaratıyor. İkinci bölüm. Vahyin ağır psikolojik faturası. Şimdi muhtemelen siz de haklı olarak şöyle düşünüyorsunuz. Ya bu kadar çok reddedildilerse, alaya alınıp sokaklarda dışlandılarsa, ne ben gökyüzünden itiraz edilemez devasa bir mucize çağırıp şu inatçı toplumu bir anda susturmadılar? Çok mantıklı bir soru değil mi? İşin ilginci, o ezici baskı ve çaresizlik altındayken zaman zaman peygamberlerin kendi içlerinden geçen kalplerini sızlatan düşünce de tam olarak buydu. İnsanlar sonuçta bir çıkış yolu arıyorlardı. Ama işte bu derin insani çaresizliğe verilen ilahi yanıt son derece sarsıcı ve bir o kadar da net. Ey peygamber, sen sadece bir uyarıcısın. Aslında burada yaratıcı, elçisine çok kesin bir sınır çiziyor. Onun bir sihirbaz olmadığını, kalabalıkları eğlendirecek veya gözlerini boyayacak bir mucize şovmeni olmadığını hatırlatıyor. Çünkü asıl mesele fiziksel yasaları askıya alıp gösteriş yapmak değil, asıl mesele insanın kendi iç dünyasını, kalbini dönüştürebilmek. Hatta insanların bu sürekli yalanlamaları yüzünden peygamber derin bir üzüntüye, bir buhranı kapıldığında kendisine inanılmaz sert bir uyarı geliyor. Sakın cahillerden olma. Neden bu kadar sert biliyor musunuz? Çünkü insanları böyle görsel şovlarla, korku uyandıran fiziksel doğa olaylarıyla imana zorlamak, insanın o çok temel doğasına, yani özgür iradesiyle düşünme, sorgulama ve kendi yolunu seçme özgürlüğüne tamamen ihanet etmek demek. İnancı zorbalıkla, dayatmayla kimsenin kalbine sokamazsınız. İşte tam da bu noktada devasa bir sosyolojik gerilim,
Büyük bir çatışma patlak veriyor. Bir yanda güç zehirlenmesi yaşayan, bize altından köşkler ver, gökten melekler indir diye tutturan, kibre batmış bir toplum var. Diğer yandaysa ilahi görevin o sade ama sarsıcı gerçekliği duruyor. Ayakları yere sağlam basan, terleyen, yorulan ve karşısına geçip ben de sadece sizin gibi bir insanım, tek görevim sizi uyarmak diyen bir peygamber. Bu iki beklenti arasındaki uçurumu hayal edebiliyor musunuz? 3. bölüm. Çoğulcu bir toplumu yeniden inşa etmek. O dönemin elçileri sadece güzel ahlak öğütleri verip sonra dağ başlarında inzivaya çekilen mistik tipler değildi kesinlikle. Onlar köhneleşmiş ve insanı ezen statükoyu paramparça eden, hayatın tam merkezinden gelen aktif sosyal reformculardı. Burada özellikle Şuayb peygamberin hikayesini hatırlamak çok önemli. O dönem Medyen halkı ekonomik sömürünün, hileli ticaretin dibine vurmuşken Şuayb peygamber çıkıp piyasadaki adaletsizliğe, ölçü ve tartıdaki hilelere tabiri caizse tek başına savaş açmıştı. Onlar mutlak güç peşinde koşan bir diktatör, bir Sezar gibi değil. Tamamen insan haklarının, ekonomik adaletin ve özgürlüğün teminatı olarak hareket ettiler. Bütün mücadeleleri bu zorba sömürü düzenini yıkmaktı. Bakın, sen onlar üzerinde bir zorba değilsin ayeti tam da bu yüzden muazzam bir ilkedir. Bu kural aslında tüm o toplumsal yenilenme hareketinin temelini oluşturuyor. Temel kural çok net. Kimseye tahakküm etmeyeceksin. Peygamberin asıl görevi insanlığın sırtına binmiş o ağır yükleri hafifletmek, o görünmez kölelik zincirlerini kırmaktı. Gidip insanlara körü körüne itaat edecekleri yepyeni zincirler dövmek kesinlikle değildi. Birlikte insanca ve erdemli bir yaşam kurabilmek için evrensel kurallar belirlediler. Şura suresinde bunun kusursuz bir çerçevesi çizilir. Ortak bir ideal etrafında birleşmek, sınıflar arası mutlak adaleti sağlamak ve inançlardaki farklılıkları çok doğal karşılamak. Az önce Şuayb peygamberden bahsettik ya, onun ölçü ve tartıda teraziyi denk tutmak için verdiği o efsanevi mücadele aslında tam da bu mutlak adaleti sağlama çabasıdır. Sorumluluk tamamen kişiseldir, bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size derler. Bu kurallar bizi robot gibi tek tipleştirmeye değil, gerçek bir çoğulculuğa ve karşılıklı saygıya davet ediyor. İsteyen istediğine inanabilir ama kimse başkasının üzerinde nihai yargıç rolüne soyunamaz. O iş sadece ve sadece Allah'a aittir. 4. bölüm. Nihai hedef. Erdemli ve mutlu bir yaşam. İyi de peki onca çatışma, dökülen onca gözyaşı ve çekilen o inanılmaz ağır psikolojik sınavlar, hepsi ne içindi? Amacın tam olarak ne olduğunu anlamak için iki farklı varoluş yolunu bilmemiz gerekiyor. Bütün mesele, insan medeniyetine o kendini yiyip bitiren, toplumsal çürüme, umutsuzluk ve sefalet anlamına gelen şekavet çukurundan tutup çıkarmaktı. Ve rotayı, o gerçek, dengeli ve kalıcı huzur durumu olan saadet zirvesine doğru çevirmekti. Şunu sakın unutmayın yalnız, saadet dediğimiz o mutluluk hali, öyle sadece göklerde gezinen, havada uçuşan soyut ve tamamen ruhani bir kavram falan değil, hayatın tam içinden 3 ayağı var bunun. İlk olarak bilgi ve sağlam bir karakterle beslenen olgun bir ruh. İkincisi beden, yani can güvenliği sağlanmış, sokaklarında korkusuzca yürünebilen, sağlıklı bir toplum. Ve üçüncüsü de dış dünya. Şuayb peygamberin kendi toplumuna ısrarla üzerine basa basa anlattığı gibi, refahın ve ekonomik kaynakların adaletle paylaşıldığı, zayıfın ezilmediği, sömürünün olmadığı bir dışsal zenginlik. Özetle, biz bu dünyayı hem maddi hem de manevi olarak düzeltmeden, hakiki bir saadetten asla söz edemeyiz. Ve peygamberler tüm bu toplumsal devrimi başarmak için hiçbir zaman insanlara tepeden bakan, ulaşılamaz, kibirli krallar gibi davranmadılar. Tam tersine acı çeken, ter döken, gülen, ağlayan o toplumun tamamen organik bir parçası oldular. Kelimenin tam anlamıyla bizden biriydiler. Toplumda eğer bir kişi bile eksikse, birinin bile canı yanıyorsa, aslında bütün bir toplumun yaralı olduğunu, kendi hayatlarını bizzat ortaya koyarak, yaşayarak gösterdiler. Bu incelememizin sonuna gelirken, sizi gerçekten üzerine düşünmeye değer bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Artık çok iyi biliyoruz ki, gerçek toplumsal reformlar, öyle gökten inen göz kamaştırıcı sihirli mucizelerle başlamıyor. Derinden gelen bir empatiyle, sarsılmaz bir adalet duygusuyla ve ilmek ilmek dokunan o zorlu karakter inşasıyla başlıyor.
Peki, elçilerin zamanında omuzladığı bu inanılmaz ağır ama bir o kadar da onurlu insanlık yükünü, özellikle de o herkesi kucaklayan çoğulcu, adil prensipleri, siz bugün yaşadığımız bu modern toplumda kendi ilişkilerinize nasıl taşıyacaksınız?